Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel bir soru hazırladım ama bu sorudan öncelikle geçen hafta sorduğum soruların cevaplarıyla başlayalım. Şöyle yan tarafta gösteriyorum sorumuzu. Sorumuzu bir hatırlayalım. Geçen hafta sorduğum soruda bir kral 10 tane kuyumcusuna 100'er gram altın vermişti. 10'ar gramlık 10'ar tane kolye yapmalarını söylemişti. 10 tane kuyumcu bu altınları alıp kolyeleri yapıp getirmişlerdi. Sonra kral altınları tarttığında 990 gram gelmişti. Yani bir tane kuyumcu her bir kolyeden birer gram çalmış. Yani 10 gram çalmış. Ve kral ne yapmıştı? Vezirine demiştir ki tek bir tartımla bu hırsızlığı hangi kuyumcunun çaldığını bul demişti. Evet, sorumuz buydu. Tek bir tartımla hangi kuyumcunun birer gram yani 10 gram çaldığını nasıl buluruzdu? Evet, bu sorunun cevabı şöyle olacaktı. Vezir şöyle yapıyor bakın. Her bir kuyumcuya numara veriyor. Birinci kuyumcu, ikinci kuyumcu, üçüncü kuyumcu, dördüncü kuyumcu, beşinci kuyumcu, altıncı kuyumcu, yedinci kuyumcu, sekizinci kuyumcu, dokuzuncu kuyumcu ve onuncu kuyumcu. Birinci kuyumcudan bir tane kolye alıyor. İkinci kuyumcudan 2 tane kolye alıyor. Üçüncü kuyumcudan 3 kolye alıyor. Dördüncü kuyumcudan 4 kolye alıyor. Beşinci kuyumcudan 5 kolye alıyor. Altıncı kuyumcudan 6, yedinci kuyumcudan 7, sekizinci kuyumcudan 8, dokuzuncu kuyumcudan 9, onuncu kuyumcudan 10 kolye alıyor. Normalde bu kolyelerin hepsinin ağırlığı hesaplarsanız 550 gram gelmesi gerekiyor. Evet, bu gram mutlaka eksik çıkacak ama kaç eksik çıkarsa yani 1 gram eksik çıkarsa birinci kuyumcu hırsızdır. 2 gram eksik çıkarsa ikinci kuyumcu hırsızdır. 3 gram eksik çıkarsa üçüncü kuyumcu hırsızdır. 4 gram çıkarsa bu şekilde kaç gram çıkarsa eksik, evet, hırsız o kuyumcudur. Bu sorunun şu versiyonunu sormuştum. 3 tartıyla nasıl bulabiliriz? Yani bir terazide 3 kere tartmayla nasıl bulabiliriz? Bunu da şöyle yapabiliriz. Her kuyumcudan birer kolye alıyoruz. Kolyeleri 5-5 koyuyoruz terazinin kefelerine. Normalde eksik olmasaydı bunlar eşit gelecekti. Ama bir tanesi eksik olduğu için bir taraf ne gelecek? Hafif gelecek, bir taraf ağır gelecek. Hafif gelen kısmı tekrar alıyorum. Bu sefer 2-2 koyuyorum. Bir tanesini de kenara koyuyorum. Eğer bu 2-2'ler eşit gelirse kenara koyduğum, evet, buna aitse o tartıdan 1 gram çalmıştır. Ama diyelim ki bunlardan da bir tanesi ağır, bir tanesi hafif geldi. O 2 tanesini alıyorum hafif gelenlerden. Terazinin 2 tarafına koyuyorum. Hafif gelen kime aitse o kuyumcu, evet, gram olarak çalmıştır. Geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Evet. Ceviz, sarımsak, domates, domates, sarımsak, ceviz. Evet. Cevizi cevize, sarımsağı sarımsağa, domatese nasıl götürürüz? Götürdüğümüz çizgiler birbirinin üzerinden geçmeyecek demiştik. Şimdi buradaki yanıltmaca şuydu. Orada başka çizgiler de var. Bu çizgilerin üstünden geçmeyeceğiz diye bir şey demedim. Ama o çizgiler olduğundan dolayı beyin otomatikman onları da çiğnemememiz gerektiğini gösteriyor. Ama öyle değil. Yan tarafa çözümü gösteriyorum. Bu çözümü uygulayaraktan siz de yapabilirsiniz. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın sorusuna geldik. Çok orijinal bir soru hazırladım. Şöyle arka tarafta gördüğünüz gibi sorumuz geliyor. Adamın bir tanesi boş bir odada kendini asmış. Sonra polisler kapıyı tekmeleyerek, yani kapıyı kırarak içeri girmişler
Ve bir bakmışlar adam kendini asmış. Odada hiçbir şey yok. Masa, sandalye, tabure hiçbir şey yok. Oda bomboş. Ve oda içeriden kilitlenmiş. Camlar kırılmamış, içeri kimse girmemiş. Yani adam kendini asmış. Ama adam kendini nasıl asmış? Sorumuz bu. Odada hiçbir şey yok. Sadece tavanda asılan bir ip var. O iple kendini asmış. Ama adam kendini nasıl asmış? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet, daha fazla kişiye ulaşmamız için desteklerinize ihtiyacım var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.